Bugün Arda Güler için en özel gün. Arda Güler Benfica maçında oynayacak mı? Oynarsa hangi mevkide oynayacak? Real Madrid'in Benfica maçı için muhtemel kadrosu. Arbeloa ve Courtois'ın basın toplantısından demeçler. Montella hangi milli futbolcuları daha çok beğeniyor? Mbappe'den kötü haber geldi. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlar, bugün Arda Güler'in doğum günü. Arda Güler 21 yaşına girdi dostlar. Onun için çok özel bir maç. Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkıyor doğum gününde. Ve bir Şampiyonlar Ligi maçı. Ondan bugün 1 gol 2 asist bekliyorum ben kendi adıma. Bugün gerçekten gol atacaktır. Onun için çok özel bir denk geliş. Doğum günü, Şampiyonlar Ligi, Real Madrid formasıyla 100. maç. Dalya maçı. Çocukken veya gençken PlayStation'da Real Madrid'i seçtiğimizde böyle heyecanlanırdık. Bu çocuk 21 yaşında 100. maçına çıkıyor. Gerçekten tebrikler Arda Güler. Ve bu zamana kadar da başarılı oldun. Arda bugün resmen 21 yaşına girdi. Doğum günün kutlu olsun Arda Güler. Biz de buradan doğum gününü kutluyoruz. Gözlerinden öpüyoruz onu. Bol bol şans diliyoruz. Ailesiyle ve sevdikleriyle iyi bir yılı olsun. Sakatlık kaza bela vermesin. Kariyeri de çok güzel ilerlesin. Desteklerimiz her zaman onunla olacak. Güzel çocuk. Evet, Mbappe'den çok kötü bir haber geldi. Oğlum çok üzüldüm ya. Mbappe Benfica maçında forma giyemeyecek. Peki neden? Mbappe belirsiz bir süre için sahalardan uzak kalacak. Bugün öğleden sonra yapılan kontrollerde dizinin durumunun hiç de iyi olmadığı ortaya çıktı. L'Equipe'in haberi arkadaşlar. Fransız gazetesinin haberi ve durumu gerçekten çok kritikmiş dostlar. 3-4 maç kaçıracak gibi gözüküyor. Mbappe en az önümüzdeki 3 maçta forma giyemeyecek. Oğlum çok üzüldüm ya. Manchester City veya Sporting'e karşı oynamaması muhtemel. Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında bile oynayıp oynayamayacağı belirsiz, yine aynı gazetenin haberi. Arbeloa, Mbappe'yi yarın tek bacakta bile olsa ilk 11'e koymak istiyordu. Ancak yapılan testler Mbappe'nin oynamasının imkansız olduğunu ve artık uygun bir iyileşme programının başlatılması gerektiğini gösterdi. Evet, acilen iyileşme sürecine girmesi gerekiyormuş. Dizide çok önemli arkadaşlar, biliyorsunuz çapraz bağlar falan var. Bir futbolcunun en çok korktuğu sakatlıkların başında gelir. Mbappe kariyerinde daha önce hiç hissetmediği bir diz ağrısı hissediyor. Koşmak için üzerine ağırlık vermeye çalıştığında her seferinde canı yanıyor. Hızlanmaya çalıştığında her seferinde canı yanıyor. 6 haftadan uzun süredir ciddi anlamda tek bacak oynuyor. Mbappe 2026 Dünya Kupası'nı kaçırma riskini almak istemiyor. Eğer sakat diziyle oynamaya devam ederse sakatlığının daha da kötüleşmesi ve uzun süre sahalardan uzak kalması riskiyle karşı karşıya. Mecbur oynamayacak arkadaşlar. Gonzalo'nun onun yerini almasıyla hem Gonzalo iyi oynayacaktır ve diğer oyuncular da Mbappe bize kızar mı, şut çekersek bize bağırır mı, bize el kol yapar mı kaygısı olmadan şutlar çekecektir. Arda'nın doğum günü için önemli bir haber diyorum ben artık bunu dostlar. Çünkü Arda Mbappe'nin olmadığı bir yerde bol bol şut çekmeli, şut denemeli. Çünkü Bellingham kadar Mbappe de Arda Güler'in oyununu etkiliyor. Yani ne zaman bir şut denese hemen böyle suratı düşüyor Mbappe'nin veya el kol yapıyor, neden bana pas vermiyorsun diye. Sanki bütün takım senin için oynuyor. Arbeloa Kylian Mbappe'yi maça çağırıp çağırmayacağına bugün karar verecek dostlar. Bakalım. Evet, son antrenmandan da bu görüntüyü yakalamışlar. Dizini tutuyor, bacağını tutuyor, ağrıyı hissediyor. Suratından da acı belli oluyor. Dinlen kardeşim. Sen de Bellingham'ın yanına git ve biraz dinlen. Yarınki muhtemel ilk 11. Vinicius Junior, Gonzalo, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Carreras, Rüdiger, Asensio, Courtois. Ne düşünüyorsunuz? Arda'nın vuruş stiline bakar mısınız? Düşünsenize ya, doğum günündesin, ilk Şampiyonlar Ligi golünü frikikten Mourinho'nun Benfica'sına atıyorsun. Allah'ım inşallah, amin. Evet, muhtemel ilk 11'ler ve dizilimler bu şekilde gösterilmişti ama Mbappe'yi buradan çıkarıyoruz, Gonzalo'yu yazıyoruz. Vinicius ve Gonzalo, arkalarında Arda Güler gözüküyor. Böyle bir dizilim de olabilir. Arda buraya gelip üçlü bir forvet de olabilir. Sağ tarafa gelip Arda burayı üçleyebilir. Ama böyle bir dizilimle asla çıkmıyorlar. Ya dörtlü orta saha olur, yan yana dörtlü dizilim. 4-4-2 de çok ilkel bir dizilim ama hala bunu kullanmaya çalışıyor Arbeloa. Çok garip geliyor bana. Yani şunu kullansa Arda ne kadar verimli olacak ama kullanmıyorlar işte. Evet, burası da Mbappe'yi yazmıştı ama bu kadrolar verilmeden önce, muhtemel kadrolar çıkmadan önce sakatlığı duyurulmamıştı. Ve kadroda olmayacak arkadaşlar. Gonzalo'yu koyduk buraya. Rüdiger ve Asensio oynayacak stoper tandeminde. Evet, bu da güncellenmiş hali Vinicius ve Gonzalo Garcia. Arkalarında Arda Güler, keşke 10 numarada oynasa böyle. Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Carreras, Rüdiger, Asensio, Trent ve Courtois.
Alonso Liverpool'a bu yaz teknik direktör olursa Real Madrid'den Arda Güler'i transfer etmek istediğini bildirdi. Evet, her yerde bu haber var arkadaşlar. Ben Arda'nın yerinde olsam Alonso'nun arkasından gitmem. Çünkü hem Arda Güler'e sahip çıkmadı dediğim gibi, hem de kendi oyun sistemine sahip çıkamadı, arkasında duramadı. Ben olsam Alonso ile çalışmam. Evet, Mourinho cezalı olduğu için Mourinho'nun yardımcısının yaptığı açıklama: Benfica adil bir maç olmasını ve evimizde farklı olduğunu hissettiğimiz eşitlik kriterlerine saygı göstermelerini umuyor. Yarın sahada olmaması gereken oyuncular var. Valverde için konuşuyor bunu da. Gelelim Arbeloa'nın saçma sapan açıklamalarına. Arbeloa, Vini Mbappe'ye ceza sahasına girmesini mi söylüyor? Bence Mbappe'nin gol atma konusunda hiçbir problemi yok ve gülüyor. Mbappe inanılmaz derecede zeki bir oyuncu. Nasıl hareket edeceğini, nasıl alan yaratacağını, nereye koşacağını, nerede kalacağını biliyor. Mbappe ne yaptığını biliyor. Pozisyon alamaması ile ilgili bir Vinicius Junior'un söylemi vardı, hani neden ceza sahasına girmiyorsun da dışarı koşu yapıyorsun diye. Bununla ilgili bir açıklama gelmiş. Mbappe'nin ceza sahasında daha iyi hareket etmesi mi gerekiyor? Gol sayılarına bakın. Ceza sahasında hiçbir sorun yok. Evet, 16 tane penaltı golü var. Penaltı dışında da birçoğu da boş kaleye tek dokunuşla attığı goller, ama sonuç olarak top çizgiyi geçiyor mu? Geçiyor abi. Yapacak bir şey yok. Mbappe inanılmaz derecede azimli. Herkes onun acı çektiğini biliyor ama o takım arkadaşları, kulübü bu takım için kendini feda ediyor ve bunun için ona teşekkür etmeliyiz. Yarın için hazır demiş burada ama son çıkan haberlerde oynamayacak yönünde. Bazı dostlarımız Arda Güler'i ilk 11'e yazmayacak, Arda Güler artık yedek demiş ama arkadaşlar bunu neye göre söylüyorsunuz? Kim oynayacak? İlk önce bunu bir izleyici gözüyle bile düşünmen lazım. Arda'nın yerine oynayacak oyuncu var mı şu an? Ceballos bile sakat. Vinicius Junior inanılmaz derecede cesur, çok güçlü bir kişiliğe sahip. O bir savaşçı, yarın da dövüşecek. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu kanıtlayacak. Arbeloa. Vinicius Junior bir lider. Her antrenör Vinicius gibi bir oyuncuya sahip olmayı hayal eder. İnanılmaz bir oyuncu ve inanılmaz derecede iyi oynuyor. Oyunun seyrini değiştirebilecek bir isim. Courtois. Valverde kimseye yumruk atmaya veya vurmaya çalışmıyordu. Oyuncu onu iki eliyle tutuyordu ve Valverde oyuncunun kendisini tutmasını engellemek için ellerini çekmeye çalıştı. Evet, tecrübeli isim de Valverde'yi savunmuş. Yarın en önemli şey ne mi? Taraftarların bizimle birlikte olması, tüm maç boyunca bize destek vermesi. 1-0'lık skor, zor bir sonuç. Bir gol daha atsalar maça geri dönerlerdi. Dikkatli olmalı ve maça güçlü başlamalıyız demiş. Ve Montella'nın açıklamaları. Şu an Türkiye'nin teknik direktörü olmaktan çok mutluyum. Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Evet dostlar, biz de Türkiye-Romanya maçına gitmek istiyoruz İstanbul'a. Bunun için bizlere destekleriniz çok önemli dostlar. Kanalımıza abone olmanız çok önemli. Abone olduktan sonra bildirim zilini açmanız çok önemli. Like attıktan sonra da hype hakkınızı kullanmanız çok önemli dostlar. Katıl alırsanız da çok seviniriz arkadaşlar ve süper teşekkür de gönderebiliyorsunuz videoların altında yorumlar kısmında. Teşekkür gönder diye. Bunlar bizim o maça gitmemizi sağlayacak dostlar. Şimdiden destek olan herkese çok teşekkür ederim. Ve Montella'nın bir açıklaması daha var. Kısa vadede dikkat edilmesi gereken Türk yetenekler var mı diye soruluyor. Montella, İtalya'da Semih Kılıçsoy var ve şunu söylemeliyim, böyle oyuncuların sayısı artacak, Türk futbolu çok hızlı büyüyor demiş. Ve Barış Alper'le ilgili de açıklamaları var. Çok güçlü olduğunu söylemiş. Her bölgede oynayabiliyor demiş. Barış Alper'in zaten ayağı da iyi olsa şu an Premier Lig'de oynuyordu. Evet, Arda'mızın doğum günü 100. maçında umarım golle buluşacaktır ve benim bıyıklarımı da kestirecektir. Maç öncesi saat 9.30'da bu kanalda maç önü yayını olacak arkadaşlar. Maçı da diğer kanalımızda canlı olarak sizlerle birlikte izleyeceğiz. Anlık olarak. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.